Merhaba. Neden bu çirkin açıyla, yağlı saçlarımla ve terli pijamamla böyle bir video çekmeye başladım? Çünkü kafamda dönüp duran, yapmayı sürekli düşündüğüm ama asla yapmadığım bir sürü şeyi yapmak için her zaman bir şeylerin, yani şartların çok olgunlaşmasını, çok mükemmel bir durumda olmayı bekliyorum. Nedir mesela? İşte spora gitmek istiyorum ama işte spora gitmek için o gün çok enerjik olmayı, o gün çok keyifli olmayı, o gün havanın güzel olmasını, o gün herhangi bir ne bileyim canımı sıkan hiçbir şey olmamasına ve aynı zamanda işte çok yeni duş almış şöyle böyle vesaire falan olmayı, o gün başka hiçbir işim olmamasını bekliyorum. Dolayısıyla da gitmemek için çok fazla sebep yaratmış oluyorum aslında. Şimdi gitmeyeyim, işte saçım yağlı. Şimdi gitmeyeyim, bugün evde şöyle bir işim var, evi süpürmem lazım. Şimdi gitmeyeyim, işte bugün hava biraz kapalı gibi falan diyerek spora gitmemeyi kendimce meşrulaştırıyorum. Ve böyle aslında gidebileceğim ve e, aboneliğimin devam ettiği salona bir şekilde gitmeyerek aylarımı geçiriyorum mesela. Dolayısıyla bazen her şeyin mükemmel bir şekilde, kusursuz bir şekilde şartlarının hazır olmasını beklememek gerekiyor belki de. Bir nevi challenge diyebiliriz. Ben biraz kendimle challenge'lara girmeyi seven biriyim. Yani çok da ön yargısı şeyi böyle takıntısı olan biriyim ama bunu fark ettiğimde de bunu kırmak için bir şeyler yapmaya çalışan biriyim genellikle. Bu benim sevdiğim bir özelliğim. Bunu söyleyebiliriz yani. Kendimi bu açıdan kendimi takdir ediyorum. O yüzden bir deneyeyim dedim. Saçım da şu an yağlı olsun. Açı da kötü olsun. Ne yapabilirim yani? Bir başka sebep de şu. Bu arada asla kameraya bakamıyorum ve bakamayacağım. E, Bunu artık bunu zorlamıyorum. Belki ileride çok yaparsam, alışırsam bakabilirim ama neyse. Bir sebep de şu. Şunu söylüyordum. Yani yaklaşık 28 yaşına, 29 yaşına kadar sürekli kendini olduğundan daha normal, normal burada kritik bir kelime, daha normal, daha kusursuz gibi göstermeye çalışan bir yapım vardı ve bu beni yaklaşık 30 yaşımda falan tüketti böyle. Yani 30 yaşında demeyeyim de işte 28-29 falan diyelim yani. Ben e, nörotipik biri değilim. E, Bana dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu teşhisi üniversitede okurken kondu. Ve benim bu teşhisin e, bana olan, hayatıma olan etkilerini kabullenebilmem yeni yeni bu yıllara varıyor artık yani. 10 yılda falan biraz bunun ne anlama geldiğini ve beni nasıl etkilediğini falan anlayabilmeye başladım. İşte bu yıllarda yani. Çok iyi bir terapiste denk gelmemde bunun katkısı oldu. Neyse bak çok dağıtıyorum ya. Of, bunları neyse. Ve yani kendimi çok fazla yok ki bende öyle bir şey. Ve benim dikkatim o kadar dağınık değil ki. Ben de sizden biriyim. Ben de aynı sizin gibi bir hayat sürüyorum gibi bir çok o kusurlarını gizlemeye, saklamaya, örtmeye çalışan bunun için çok fazla çaba gösteren bir yapım vardı. Ve bir süre sonra insan çok tükeniyor. Olduğundan daha fazla gibi bir şey, yani olduğundan daha fazla görünmeye çalışmaktan.
Bunu neye benzetebilirim? Bunu şuna benzetebilirim. Nörotipik biri, ben şöyle bir örnek vermiştim, terapistimin hoşuna gitmişti, size de vereyim. Nörotipik biri, normal diyeyim hadi, normal kelimesini sevmeyiz ama hani biz de anormal değiliz falan gibi, ama ben yine de kendimi çok normal hissetmediğim için bunu kullanıyorum. Normal biri onun ortalama işte 1.55 1.90 arasında olduğunu düşünelim. Yetişkin ortalama biri. Ama nörotipik olmayan, nöroçeşitli birinin de 1.30 falan olabildiğini, potansiyel olarak daha fazla işte 1.20, 1.30 olabildiğini varsayalım. Yani doğuştan getirdiği özellikler sebebiyle boyu en fazla o kadar uzayabildiğini varsayalım. Benim yapmaya çalıştığım şey, inanılmaz topuklu ayakkabılar giyerek en azından 1.55, 1.60 boyunda biri gibi yaşamaya çalışmaktı insanların yanında. Dolayısıyla bacaklarım çok ağrıyordu gibi düşünebilirsiniz. Eve geldiğimde ve o insanların beni normal olarak görmesi için giydiğim inanılmaz topuklu ayakkabıları çıkarttığımda ayaklarımın, bileklerimin, bütün postürümün, vücudumun çok ağrıdığını, acılar içinde kıvrandığımı ve uzun bir sürede o yüzden sosyalleşmek istemediğimi ve kendi kendime yalıttığımı, dinlenebilmek için kendi kendimi yalıttığımı söyleyebiliriz. Bu böyle bir metafor kullanırsam belki anlarsınız. İnsanın olmadığı biri gibi görünmeye çalışmasının onu ne kadar yorduğunu. Bunu böyle yeni yeni mücadele eden, bazı şeyleri yeni fark eden ve kendi tırnak içinde eksikliğini, kusurunu ya da işte farklılığını diyeyim, kabul edip görmeye, bütün yalınlığıyla görmeye çalışmamın böyle yeni yeni yapabildiğim zamanlardayım ki teşhisim 10 yıllık yani. Evet, yine şeye geliyorum, konuyu yine çok dağıttığım için özür dilerim ama neden bunu yapıyorum? Çünkü kendimi olabildiğim şekilde dışarıdan görmeye ihtiyacım var. Süslemeden, insanlara sunmaya çalıştığım şekliyle değil, gerçekten olduğum şeyi dışarıdan bakarsam algılamak, kabullenmek daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü benim saçlarım her zaman çok temiz değil. Benim pijamam her zaman çok temiz olmayabilir. Benim evim her zaman çok temiz ve toplu olmayabilir. Yani normal bir, yine tırnak içinde normal diyorum. Umarım kızmaz bana, alınmaz kimse. Normal birinin zorlandığından çok daha fazla zorlanıyorum. Bu tarz çok küçük, insanların düşünmeden yaptığı rutinleri falan ben çok zor yapabiliyorum. Ama hiç zorlanmıyormuş taklidi yaptım yıllarca ve çok yoruldum bunu yapmaktan. Dolayısıyla kendimi hem dışarıdan görebilmek için hem de kendimi size artık bir normal maskesiyle değil de olabildiğim, gerçekten olduğum şekilde gösterebilmek için bu tarz videolar çekebilmem gerektiğini düşündüm. Bir sebebi de bu. Yani bunu nereden söylüyorum, hangi açıdan söylediğimi şey yapayım. Terapimden önce, yaklaşık bundan 2 yıl önce falan, benim evim derli toplu değilken, özellikle ben onu temizleyip toplamamışken biri çat kapı bana geldiğinde ya da gelme ihtimali olduğunda ben anksiyete krizi geçiriyordum. Çünkü böyle görülmek istemiyordum. Hani benim evimde her zaman derli toplu olmalıymış. İşte benim dolabım hep dolu olmalıymış. Her zaman yemek bulunmalıymış. İşte evimde en ufak bir toz olmamalıymış. En ufak yerde bir çorap olmamalıymış ve bu olursa çok yargılanacakmışım. Benim ne kadar normal olmadığım çok belli olacakmış falan gibi korkularım vardı ve bu da beni anksiyeteye varana kadar götüren sonuçlara yol açıyordu. Dolayısıyla benim hala kuralım vardır. Yakın arkadaşlarım sebebiyle beraber bunu da bilir. Yani benim evime gelmeden 3 gün önce falan bana haber verin gibi bir kuralım vardır benim. Eşim, dostum, ailem falan bilir yani ve
böyle olmadığında da çok gerilirim, anksiyete yaşarım. Hani bir gün önce bile söylendiğinde ben çok anksiyete yaşarım. Böyleydim. 2 yıl önce böyleydim. Şimdi yavaş yavaş kendimi ve neler yapıp neler yapamadığımı kabullenebilmeye başladıktan sonra o kadar bu bende kaygı yaratmamaya başladı çok şükür. Ama hani videolar çekmenin ve videolarda olabildiğince doğal halimle olmanın, filtresiz halimle olmanın, şeffaf olmanın hem bana hem de benim gibi problemler yaşayan, benim gibi nasıl göründüğüne, dışarıdan nasıl görüneceğine çok fazla takıntılı olan ve bunun yani bu sebeple kendini kısıtlayan, hayatını kısıtlayan, bunu kendi dert eden, bunun kaygısını yaşayan insanların özdeşim kurabileceği ve kendilerine böyle bir ilham alabilecekleri, rahatlayabilecekleri, bir yakınlık hissedebilecekleri bir durum olabilir diye. O yüzden bir cesaret başladım bakalım. Terapistimin de bir önerisiydi bu arada. Bir sebebi de bu. Hani niye bu şekilde çekiyorum videoyu? Niye ışığın en güzel olduğu yeri ayarlayıp arka planı inanılmaz toplayıp gidip güzel bir duş alıp biraz makyaj yapıp güzel bir şey giyip merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size şunu anlatacağım gibi yapmıyorum da en paspal halimle yapıyorum. Biraz bu. Çünkü biliyorum yalnız değiliz. İnsanların çoğu zaman paspaldır. Ve bu ayıp değil yani. Benim size vaat ettiğim tek şey galiba bu kanalda olabildiğince filtresiz ve şeffaf bir insan görebilecek olmanız. Vaadim budur yani. Çünkü buna da ihtiyaç olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Ben çok video izleyen, çok fazla podcast, video vesaire tüketen biriyim. Vlog izlemeyi severim mesela. Ve vlog izlerken yani hepsini beğenmem bu arada. Ben beğenmediğim şeyleri de izlemeye devam ediyorum genelde. Beğendiğim bir şey bulursam da çok böyle takıntılı bir şekilde ona bağlanıp kurutana kadar hep aynı şey, hatta tekrar tekrar izlediğim olur vesaire. İnsan kendini çok fazla kusursuzlaştırmaya çalışmış ve hiçbir hata, hiçbir eksiklik görmediği birilerini sürekli izlediğinde, onların içeriklerini sürekli tükettiğinde kendi kusurları ona çok fazla batmaya başlıyor. İşte olması gereken o izlediği ya da dinlediği kusursuz imajmış ve kendisi çok kusurluymuş, yanlışmış gibi hissediyor. Kendini daha fazla yargılıyor. Psikolojisi bozulabiliyor. Ve sosyal medyada insanlar genellikle yani %80-90 benim gördüğüm kadarıyla en iyi halini sunma tercihini yani tercihiyle bir şeyler yaptıkları için kimsenin zayıf karnını görmüyorsunuz. Kimsenin zaafını görmüyorsunuz. Kimsenin bir kusurunu, kimsenin biraz saldığı bir anı, kimsenin mutsuz olduğu bir anı görmüyorsunuz ve bunu düzenli olarak görmemek insanların öyle zamanlarının da olabileceğini unutmanıza sebep oluyor aslında. Ama insan böyle bir şey değil. İnsan kusurlu bir şey. Ben kusurlu bir şeyim. Çoğu zaman kusurlu bir şeyim. İyi hallerim yok mu? Elbette var. Ve ben de genelde bu arada kendim bundan şey değilim. Kendimi buradan diğer insanlardan ayırabilecek bir konum yok. Ben de en iyi göründüğüm fotoğrafımı Instagram'ıma koymak istiyorum. Ben de beğenmediğim ya işte şurada da gıdım çok kötü çıkmış. Burada da işte göbeğim fırtlıyor falan dediğim halimi insanlar görmesini istiyorum. Ama düzenli olarak bunu çok fazla yaptığımda bunun benim kendime olan bakış açımı çok zedelediğini de fark ediyorum. Dolayısıyla biraz kendimi olduğum gibi görebilmekle ilgili bu da bir challenge yani. Kendimi olduğum gibi görebilmek ve kendimi olduğum gibi sunabilmekle ilgili bir derdim var. Biraz buna odaklanıyorum açıkçası. Yani çünkü
Yani nasıl diyeyim? Biraz gerçek insanın nasıl bir şey olduğunu da görmeye ihtiyacımız var şu çağda. Her şeyin hep çok mükemmel olduğu hallerini sürekli gördüğümüz için o kadar da mükemmel olmadığı hallerini de bir o kadar görmeye ihtiyacımız var. Öbür türlü gerçek algımız bozulmaya başlıyor. Beden algımız bozulmaya başlıyor. Temizlik algımız bozulmaya başlıyor. Sağlıklılık algımız bozulmaya başlıyor. Ve e, kendini sürekli gördüğü diğer insanlarla karşılaştıran ve sürekli mutsuz olan kişilere dönüşüyoruz. Sürekli hedefimiz bu maruz kaldığımız insanların hayatlarına kendini yaklaştırmaya çalışmak, onlar gibi olmaya çalışmak olmaya başlıyor. Çünkü niye? Yani bize bir mutluluk formülü sunuluyor çünkü sürekli. Ve öyle olursan sen de mutlu olacaksın gibi düşünüyorsun ama oraya vardığında o kadar mutlu olmadığını gördüğünde bu daha büyük bir yıkım oluyor. En azından ben kendi adıma söyleyebilirim ki benim buna benzer deneyimlerim çok oldu yani. Bedenle ilgili vesaire. Dediğim gibi ben vlog falan çok severim, izlerim. Yeni birilerini keşfedip çok şey yapmayı severim yani. Beni mesela çok rahatlatan bir YouTuber var. Yani onu izlemekten çok keyif aldığımı e, fark edip bunun sebebini düşündüğümde onun hakikaten olabildiğince filtresiz şeyler paylaştığını ve bu yüzden benim kendimi iyi hissettiğimi gördüm. Çok da eleştirilen biri birçok açıdan. Yani evi dağınık ve pis hallerini de görüyoruz. Kendi yani videolarda her zaman makyajlı ya da çok bakımlı değil. Çok filtresiz bir şekilde eşini dostunu gösteren, konuşan, çok böyle şeffaf biri aslında. Ve ben çok rahatladım. Onun evini gördüğümde çok rahatladığımı hatırlıyorum ilk gördüğümde. Yani bu insanın evi şu an pis ve dağınık. Ve bak, sunmaktan korkmamış. Bu bana çok cesurca geldi. Çünkü ben ölümüne korkuyordum yani. Benim evimde, benim evimin en ufak bir dağınık şey hali görünmesin diye çok uğraşıyorum. Benim en düşük bir halim görünmesin diye çok uğraşıyorum falan. Bir süre sonra bu ikiyüzlüce de gelmeye başladı. Kendimi ikiyüzlü bulmaya başladım. Yani insanlara kendimi sunduğum ben, benim kendi olduğumdan çok farklı olmaya başladığında kendimi yalancı gibi hissettim biraz. Daha dürüst olmaya çalışıyorum yani. Böyle de bir yanı var. Bir de şöyle bir sebebi var ya da şöyle bir avantajı var benim adıma bir kanal açıyor olmanın. Benim her ADHD'li insan gibi dönem dönem çok fazla sardığım ve çok fazla odaklandığım, hiper odaklanma, hiper fokus dediğimiz şeyi bana yaşatan, beni çok coşturan, bana çok dopamin salgılatan, beni çok heyecanlandıran bazı şeyler oluyor. Bir film, bir dizi karakteri, bir şarkı, ne bileyim, bir şey yani. Takıyorum ona ve sadece onun hakkında konuşmak istiyorum. Onu böyle her şeyini bilene kadar araştırmak istiyorum. Çevremdeki insanlar da benim kadar coşsun istiyorum buna. Ve ben böyle bir şeye düştüğümde eşime, dostuma, işte sevgilime bunu böyle anlatıp benim kadar bir gözlerinde coşku görmek istiyorum ve hiçbir zaman benim kadar gözlerinde o coşku olmuyor ve bu çok saçma bir şekilde benim kalbimi kırıyor. Halbuki hiçbir mantığı yok, hiçbir gerekçesi yok benim bundan kalbimin kırılmasının. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bir şeyi çok sevdim, çok coştum ona diye benim sevdiğim insanlar da ona coşmak zorunda değil. Mesela en basitinden onların çok coştuğu şeylere de ben coşamıyorum yani. Çok futbol seven arkadaşlarım var. Zerre kadar umurumda değil. Yani çok böyle fantastik edebiyat ya da fantastik sinema seven çok yakın arkadaşlarım var. Fantastik evrenler beni hiç büyülemiyor. Özür diliyorum. Yani o kadar böyle ilgi alanlarım, sevdiğim insanlar,
takip etmeyi sevdiğim, muhabbetini sevdiğim, kişiliğini sevdiğim insanların ortak özelliği ki fantastik edebiyat, fantastik evrenler sevmek mesela. Otomatik olarak onlar da benden bekliyorlar sevmemi. Hadi Yüzüklerin Efendisi, hadi sevebilirsin, duyun hadi falan gibi. Bende hiçbir şey uyandırmıyor. Ve mesela aynı hayal kırıklığını bazen bazılarının gözünde görüyorum. Ya Özlem bunu nasıl sevmez? Ama işte sevmeyebiliyorum. İnsanlar da sevmeyebilirler. Ben bir şeye çok coştum diye. Yani benim yakınlarım buna coşmak zorunda değil. Ama ben niyeyse istiyorum o ışığı görmeyi. Bu da işte yine ADHD olmaktan kaynaklanıyor. Niyeyse reddedilmiş hissediyorum yani. Ve aslında benim terapistim bana içerik üretmeyi tam da bu sebeple önermişti bir seansımızda. Bir terapi seansımız esnasında. İşte ben şey demiştim yani artık öğrenilmiş bir çaresizlik. Bir şey beni çok mutlu ediyor. Beni çok mutlu eden bir şey izledim ve defalarca mesela dizi izliyorum diyelim ki çok sevdim. Bitiririm bir daha başlarım. Bitiririm bir daha başlarım. Bütün karakterlerin oyuncularını araştırırım. İşte senaristini, yönetmenini araştırırım. Yönetmen başka neler yapmış araştırırım falan böyle içerim yani onu. Yerim, içerim. Ve mesela eşime izletiyorum. Okey falan diye izliyor ve bu benim niye kalbimi bu kadar kırıyor diye böyle bir terapi esnasında böyle bir şey konuşuyorduk. O da dedi ki bana terapistim, içerik öğretmeyi düşünmez misin? Hiç düşünmemiştim o bunu diyene kadar. Daha doğrusu düşündüğüm ama hani böyle aman ben kim, benim fikirlerimi kim ne yapsın falan gibi bir noktadaydım. Yani beni kim izlesin ki falan gibi. Yani o da dedi ki yani birileri gerçekten senin kadar buna coşan birileri senin içeriğine denk geldiğinde senin kadar coştuğunu yaptığı yorumlardan anlayabileceksin. Ve dolayısıyla senin çok coştuğun bir şey en az senin kadar coşan insanları bulmanın en kolay yolu onun hakkında bir içerik üretmektir. Dedim mantıklı. Olabilir. Yani bu kanalın bir işlevi de yani sadece kendime iş yaptırabilmek, kendime dışarıdan bakabilmek gibi şeylerin yanında ben bir şeye çok coştuğumda eşimi dostumu darlamadan efendi gibi videomu çekip şuraya atıp içimi dökebilmek bir işlevi de bu olacak. Bir işlevi de ben bir şeylere çok sinirlendiğimde de çok ondan çıkmam zor oluyor. Böyle bir şeye çok takılıyorum, sinirleniyorum ve yine bu sefer benzer bir şekilde eşime dostuma anlattığımda benim kadar sinirlenilmesini bekleyebiliyorum. Saçma biliyorum. Evet. Ama benim kadar sinirlenmezse yine bu bende bir neden benim kadar sinirlenilmedi falan gibi bir şeye dönüşebiliyor. Sinirlendiğimde de bunu buraya akıtabilirim. Yani açıkçası ben olduğum için, benim beynim bu şekilde çalıştığı için yakın arkadaşlarımı, eşimi, dostumu, ailemi, sevdiklerimi darlamamak için onları darladığım konuları böyle kanala doğru kaydırarak onların da üzerinden belki biraz yük almak istiyorum. Yani bunu ne kadar başarabiliriz bilmiyorum. Ama mantıklı bir strateji bence. Yani bu da terapistimin ilk attığı fikir de buydu yani. Bir kar tanesinden bir çağa dönüşen bir şeye dönüştü. Sonradan ben dedim şunu da yapabilirim kanalda, bunu da yapabilirim kanalda. Ama aslında o ilk başta bu hyper focus mevzularınla ilgili milleti darlamadan, sıkmadan, sen de onları sıktığın için kötü hissetmeden, hayal kırıklığına uğramadan bir yere aktarmanın yolu olarak çıkmıştı yani başta. Bence bu güzel bir fikir. Peki, zaten az çok bahsettim ama kanalda ne gibi içerikler yapmayı şimdilik düşünüyorum. Yani bu arada bunu asla bilemem. Alır götürür bir yere, kervan yolda düzülür diye bir laf vardır. Hani zaten olabildiğince filtresiz bir şekilde içimi akıttığım içerikler olacak hep.
Başka şeyler de yolda çıkabilir. Ya da yapmayı düşündüğüm birçok şeyi yapamaya da bilirim. Belki zamanla bunun başına oturduğumda, hadi ben bir şey şu videoyu yapmak istiyorum diye başına oturduğumda artık beni o kadar coşturmadığını, beni o kadar heyecanlandırmadığını fark edersem belki de yapmam ama şu an kanalla ilgili kafamda aşağı yukarı bazı fikirler var. Bunlardan en fazla göreceğinizi düşündüğüm şey ADHD vloglar. Bunlarda ADHD vloglardan benim gündelik hayatta yapmakta zorlandığım şeyleri beni bir video çekerken daha kolay yapabilecek miyim? Aslında bunu görüyoruz. Yani bu videoların en büyük şeyi bu, amacı bu. Örnek veriyorum. Bulaşık makinesini boşaltmak. Bazen diş fırçalamak. Bazen bir cilt bakımı yapmak. Yani hayatın içinden herhangi bir şey yapıyor olmak, evin içinde, bazen dışarıda da olabilir. Çok rutin, çok insanların hayatlarının rutinine girmiş bazı şeyleri ben o kadar kolay yapamıyorum. Hiçbir konuda rutin oluşturamıyorum. En basitinden beslenme ve uyku gibi konularda bile bir rutine bağlı kalamıyorum ben. Ve dışarıdan beni birinin görüyor olması fikri ya da benim birilerine böyle bir hesap veriyor olmam fikri ya da işte bakın şunu yaptım, şimdi bunu yaptım. İşte şimdi çamaşırları katladım ve kaldırdım. Şimdi kirli çamaşırları makineye attım. Şimdi yerleri süpüreceğim falan gibi. Birine hesap veriyor olmak, birine karşı sorumlu olmak bir ADHD'li için işleri daha da kolaylaştırıyor. Çünkü biz kendi kendimize otokontrollü çok becerebilen insanlar değiliz çoğunlukla. Yani beynimiz bu işleri bizim için zorlaştırıyor. Ama birine hesap veriyorsak, annemize, babamıza, dersler konusunda mesela öğrenciysek öğretmenimize, işte biriyle beraber yaşıyorsak işte eşimize, sevgilimize, kardeşimize, arkadaşımıza birine karşı sorumlu olmak bizim o işe karşı olan motivasyonumuzu seve seve olmasa da zoraki bir şekilde arttırıyor. Çünkü utanıyoruz, böyle olmak istemiyoruz aslında ama yani fazla özgürlük bir ADHD beyin için iyi bir şey değil. Daha da zorlanıyor çünkü. Bir çoban gerekiyor. Normalde insanların çobanı kendi kafasının içindedir. Ama bizim çobanlarımız çok iyi çalışan çobanlar değiller. Biraz öyle bakabilirsiniz olaya. Dolayısıyla bize dıştan çobanlık edecek bir şeye ihtiyacımız var. Ya birine ya bir şeye. Yani bir çobanımız varsa işler bizim için daha kolay. Dolayısıyla evet benim mesela ben evde beraber yaşadığım biri var. Ben eşimle beraber yaşıyorum. Ama eşim her zaman evin içinde değil. Çoğunlukla dışarıda ve çalışıyorum. Ben dışarıda çalıştığım bir dönemde değilim. Çalıştığım dönemlerde oldu ama çalışmadığım bir dönemimdeyim. Dolayısıyla ben ona sürekli hesap verebileceğim bir pozisyonda değilim birincisi. İkincisi onun sürekli beni denetleme gibi bir vakti ve şeyi yok. Bunu ayırabileceği bir enerjisi yok. Ama benim bu çobana ihtiyacım varsa bu bir insan o değilse artık öyle bir insan yoksa çobanlık edebilecek. Bu sefer çeşitli çobanlar yaratmak durumundasınız siz. Uygulamalar olabilir, application'lar, çeşitli stratejiler. ADHD ile böyle başa çıkılıyor çünkü. Yani başa çıkmak demeyeyim ama böyle hayatta kalmayı başarabiliriz. Yani sıkıntımızı çözüp neye ihtiyacımız olduğunu ve neye sahip olmadığımızı fark edip çeşitli protezler yaratmak, hani gözünüz az görüyorsa gözlük takarsınız. Bir bacağınız diğerinden kısaysa koltuk değneği kullanırsınız gibi. ADHD'niz varsa ona göre protez, bazı stratejiler, ilaçlar, yöntemler geliştirmek durumundasınız. Dolayısıyla ben de bu ADHD vlogların bana
yapmaya motive olamadığım şeyler için bir motivasyon kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Hem kafamda büyüttüğüm kadar zor olmadıklarını tekrar videoya izlerken, editlerken falan görmek babından. Çünkü insanın kafasının içindeyken çok zor her şey. Yani halbuki 5 dakika çöpleri toplayıp çıkaracaksın mesela dışarı. Toplasan 5 dakikanı almaz. Aslında mantıken bunu biliyorsun. Ama o beyninin içindeyken, bunun fikri beyninin içindeyken o kadar zor geliyor ki kalkmak istemiyorsun. Rahatsızsın çoktan. Bu arada rahatsız olmamak değildir ADHD. Onu da araya sıkıştırayım. Hani gamsızlıkla karıştırılıyor falan ya bazen. Hayır. Çok rahatsız edicidir. Sürekli kafanızda bu sorumluluğun ağırlığıyla yaşamaya devam edersiniz. Yapamazsınız ama yapmadığınız için suçluluk hissedersiniz ve başka da hiçbir şey yapamazsınız. Ve sürekli kafanızda yapmanız gereken şeylerin yarattığı bir bulutla oturmaya ve sinir olmaya devam edersiniz. Kendinize, yapmanız gereken ama yapmadığınız şeylere, o şeyleri yapmamanın size yaşattığı sıkıntılara, mesela atıyorum çöpler sineklenir artık. Çıkartılması gerekir çünkü ama çıkartamazsınız. Bilirsiniz çıkartılması gerekiyor ama çıkartamazsınız. Vesaire. Biri size eğer kalk şu çöpü çıkart artık dediğinde rahatlıkla kalkıp çıkartabiliyorken kendi kendinize bunu yapamıyorsanız o zaman videoyu böyle bir işlevle kullanmak mantıklı olabilir. Aslında bütün ADHD vlog fikrim de buradan çıktı. Bir göz, beni izleyen bir göz orada artık. Kim izliyor, kaç kişi izliyor, kaç kişi izleyecek bu videolarımı hiç bilmiyorum. Çünkü hiç ilgi çekici bir şey değil. Bunu kabul etmem lazım. Kim niye izlesin? Fikrim hala var, hala geçerli. Kim niye bir evin içinde son derece sıradan bir şeyler yapan birini izlemek istesin? Bilmiyorum. Kimse de izlemeyebilir. Ama ben bir kişi bile olsa orada bir izleyen varmış, bir göz varmış gibi düşünerek o çöpü daha rahat çıkartacaksam bu benim için işlevini yerine getirmiş demektir. Ve eğer birileri de bunu izlerse ve yardımcı olursa ya da eğlenirse ya da başka bir şey, bir şekilde bir faydası olursa da bu ikincil bir kazanç artık. Ama benim hedefim zaten çok izlensin, çok keyif alınsın gibi bir şey değil yani. Bir nevi bir protez aracı benim için video çekmek. O yüzden muhtemelen bu kanalda göreceğiniz, en fazla göreceğiniz oransal olarak içerik ADHD vloglar olacaktır. Bunun içinde yine muhabbet de edebilirim. İş yaparken bir şeyler anlatabilirim size. Böyle aklıma gelen her şeyi bilinç akışı şekilde konuşabiliriz vesaire. Ama aslında hiçbir şey de olmayabilir. Sadece yerleri silen birini de görebilirsiniz. Sadece bulaşıkları makineden temizleri dolaba yerleştiren birini de görebilirsiniz. Sadece çamaşır katlayan birini de görebilirsiniz. Hiçbir şey vaat etmiyorum. Çünkü aslında bunu kendim için yapıyorum. Dediğim gibi. Yani bu tahminimce kanalın %70'ini, 75'ini falan oluşturur gibi geliyor bana. Başka bir format, başka bir içerik aklımda yapmayı düşündüm. Bilinç akışı. Bu arada demin de bir bilinç akışı lafı geçti ama. Bu da daha ziyade benim kafamı çok kurcalamış, üzerine çok düşündüğüm ya da bir şekilde çok taktığım bazı şeyler hakkında oturup size böyle gev uzun uzun kafamın içindekileri aktardığım, bilinç akışı şekilde aktardığım bir içerik olacak. Bunu da aslında yine kendim için yapıyorum. Çünkü demin de dediğim gibi bir şeylerin sürekli beynin içinde dönüp durması ve dışarı onu bir şekilde çıkartamamanız o şeylerin yoğunluğunu kafanızın içinde arttırıyor. Ve dolayısıyla kafanızın içinde bir süre sonra başka şeyler, başka sesler de gelecek. İşte yapmanız gereken işler, başka düşünceler, anılar, ne bileyim kafanın içinde bir sürü şey var. Onu eğer kafanın içinden dile getirip de dökmezsen, çıkartmazsan kafanda konuşmaya devam eden bir ses beyninde yer edinebiliyor. Dolayısıyla böyle bir format olacak bu da. Yani kafamda çok dönen şeyler artık kafamda dönmesin. Ha bir de şöyle de bir şey oluyor bu arada. Kafanızın içindeyken çok daha yoğun, çok daha sesli, çok daha kuvvetli bir şey ya o. Bazen kafanızın içinde sürekli dönüp duran çok fazla sizi bir şekilde etkilemiş şeyi
bir anlatıyorsunuz. Sonra anlattığınız şeyi tekrar ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor. Ve görüyorsunuz ki bu hiç o kadar da önemli bir şey değilmiş. Yani bu terapinin de en büyük işlevlerinden biridir mesela. Sadece bir şeyler anlatmak ya da dertleşmek falan gibi. Dertleşmenin de temeli budur. Terapinin de temeli budur. Kafanızda dolanıp duran şeyi dile getirmezseniz büyür kafanın içinde. Halbuki dile getirdiğinizde bazen fark edersiniz ki hiç o kadar büyük bir şey değil. Biraz buna da yarayabilir diye düşünüyorum. O yüzden birinci içeriğimiz ADHD vlogtu. İkinci içeriğimiz bilinç akışı vlogları. Bunu podcast gibi de düşünebiliriz diye düşünüyorum. Hani hatta belki görsel olur, belki olmaz, direkt podcast gibi olur, bilmem. Böyle bir fikrim var. Belli konularla ilgili bilinç akışı içerikleri. Bir yine belirttiğim gibi zaten terapistimin de asıl kanal açmama yönelik önerisinin şeyi olan, temeli olan hyperfocus içeriklerim. Hyperfokuslandığım bir şeyi gev anlattığım içerikler. O esnada takıldığım bir dizi olur. Taktığım bir besteci olur. Bir şey. Hyperfocus videoları. Dördüncüsü, yine bundan da biraz bahsetmiştim demin. Dürtüsel rage içeriklerim. Bu bir şeye sinirlendiğimde olur artık. Yani her zaman da sinirlenmem. Umarım da sinirlenmem. Sinirlenmek çok güzel bir şey değil ama velev ki sinirlendim. Bu sinirimi aktarabileceğim, kusabileceğim bir yer olarak. Bunun dışında benim çok çocukluktan beri yapmaktan içsel olarak keyif aldığım bir şeydir. Ama bunu hep beynimin içinde tuttum. Çok nadiren yazıya çevirmişimdir ya da belki sohbetlerde yeri geldiğinde bahsetmişimdir ama kafamda küçük listeler yaparım ben çocukluğumdan beri. Her şeyin listesi olabilir. İşte en sevdiğim çizgi filmler listesi. İşte 90'lı yıllarda duyduğum en sevdiğim balat şarkılar listesi. Sallıyorum şu an tamamen. Çok daha niş, çok daha böyle artık küçücük bir alana sıkışmış bir konu da olabilir. Ama böyle kafamda listeler yapmayı severim ben. Bunları da muhtemelen bir içeriğe çevirebileceğimi düşünüyorum. Ama belki de çevirmem. Dediğim gibi bilemiyorum. Hiçbir şey belli olmaz. Aklımda biraz şu anda bu şekilde şekilleniyor. Bir de adını sevdiğim bir arkadaşımın koyduğu AD Full HD şeklinde bir içeriğim olacak. Tabii ki bu ikili olacağı için insanlar kabul ederse olabilecek bu. Bunda da benim çevremde başka ADHD'li insan çok fazla var. Tanısı olan, ilaç tedavisi alan vesaire. Bazısı çok, mesela şey de var. Öyle olduğunu fark etmiş, yani benim de fark ettiğim, kendisinde fark ettiği ama teşhis alamamış insanlar da var. Ama bayağı çocukken ya da yetişkinken teşhis alıp ilaç kullanmaya başlamış insanlar da var. ADHD olan başka arkadaşlarımla ya da tanıdıklarımla ya da belki de ileride tanımadığım ama sırf öyle olduğunu bildiğim için de iletişim kurduğum kişiler olabilir. Onlarla bir söyleşi podcast'i gibi düşünebileceğimiz, insanlar ADHD'yi nasıl yaşıyorlar, hayatlarını nasıl etkiliyor gibi konularda sohbet edebileceğimiz bir içerik düşünüyorum. Şimdilik aşağı yukarı kafamda kanalın yönü böyle gibi. Ama hiç belli olmaz. Yarın öbür gün başka bir şeyden keyif aldığım başka bir şey bulurum. Onu yaparım. Bunları denerim. Bu kafamdakiler bana keyif vermez. Yapmam. Hiç belli olmaz. Ama bir şekilde ilk adımı attım. Atabileceğimi düşünmüyordum. Kafamdayken çok zor geliyordu. Ama birden bir gün yağlı saçlarımla ve kirli pijamamla bir video çekmeye karar verdim. Kayda bastım ve şimdi buradayız. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim.